Merhabalar, Hobilgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu Amigurumi bebek yapımlarında en çok yaşanan problemlerden biriyle ilgili püf noktası paylaşmak için hazırladım. Bacakları örerken bazen dizleri bacakta ortalamakta zorluk yaşayabiliyoruz. Tarifi tam anlamıyla uyguluyoruz fakat yine de bazı şeyler ters gidiyor. Bunun birçok nedeni olabilir. İp kalınlığı, kullandığımız tığın numarası, örgü biçimlerindeki farklılık, yani sıkı ya da gevşek örmemiz, örerken işaretleyici kullanmak yerine sıra sonlarında kaydırma yapmamız, hatta solak bile olmamız tarifi tam tutturamamamıza neden olabiliyor. Ben şimdi sizlere birkaç sık iğne değişikliğiyle bu sorunu ne kadar kolay çözeceğinizi anlatacağım. Diyelim ki tarifte dizin olduğu kısım açıkça belirtilmemiş. Bunu şöyle anlayabiliriz. Ayağı ördünüz. Bacakta da ilerlediniz. Karşınıza 3 arttırma, 4 arttırma, hatta bebek büyükse 5 arttırmalı sıra çıkacak. Bu sıradan sonraki sırada da arttırmaların yerini azaltmalar alacak. Yani 3 azaltma, 4 azaltma, 5 azaltma gibi. Bu sıraya geldiğinizde anlayın ki bacağın diz kısmını öreceksiniz. Şimdi tarife göre dizin olduğu sıra sayısını öreceğiz. Dizin olduğu sıraya kadar bacağımı ördüm. Şimdi dizleri yapacağız. Tarife göre örüyoruz. Tarifte diyor ki 2 sık iğne örelim. 1, 2. Azaltma yapalım diyor. Azaltmaları baldırları oluşturmak için yapıyoruz. Azaltma yaptık. Sonra 3 sık iğne ör diyor. 1, 2, 3. 4 arttırma yap diyor. Yani dizleri yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 3 sık iğne ör diyor. 1, 2, 3. Bir azaltma yap diyor. Yine baldır için. Kalan 3 sık iğneyi ör diyor. 1, 2, 3. Sonraki sıraya geçiyorum. Önceki sırada yaptığımız arttırmaların yerine azaltma, azaltmaların yerine de arttırma yapacağız bu sırada. 2 sık iğne bir azaltma örmüştük. 2 sık iğne bir arttırma yapacağım. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. 4 tane azaltma yapıyorum. Arttırmaların yerine dizlerdeki bu sırada azaltmalar yapıyorum. 2, 3, 4. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane arttırma yapıyorum. Kalan 3 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3. Dizimiz oluştu. Fakat şurada dizimiz şöyle. Gördüğünüz gibi sağa eğimli. Ben tam ortalamak istiyorum. Yani şu son arttırmayı bir içe almak istiyorum. O yüzden sökeceğim 2 sırayı. Şimdi ben kendime uyarlayacağım bunu. Ortalamak istediğim için dizleri kendime uyarlayacağım. Ekrana da kırmızı renkle yazdığım sıra sayıları tarifteki sayılar olacak. Yeşil renkle yazdıklarımız da bizim uyarladığımız sayılar olacak. Şimdi 2 sık iğne bir azaltma örmüştük tarifte. Yine
yine aynı şekilde öreceğiz. 1, 2 sık iğne, bir azaltma. Ama ben 4 arttırmanın bir ilmek ileriye gitmesin, yani bir ilmek sonra 4 arttırmayı yapmak istediğim için tarifte 3 sık iğne diyor ama ben 4 sık iğne yapacağım. Bir ilmek ileriye gideceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 arttırma yapacağım. 1, 2, 3, 4. Sonra 2 sık iğne öreceğim. Çünkü 4 ilmek ördüğüm için buradaki ilmek sayımı da bir tane azaltacağım. Üçgen 4 yaptım. Burada 3 vardı tarifte ama ben burada bir tane ilmek sayımı bir tane ileriye aldığım için, 4 yaptığım için buradaki ilmek sayımı üçgen 2 öreceğim. Tarifte 3'tü, ben 2 örüyorum. Sonra azaltma yapıyorum. Aynı tarifteki gibi kalan 3 sık iğneyi örüyorum. Sadece artırmadan önceki ilmek sayımla sonraki ilmek sayımı değiştirmiş oldum. Birinde fazla ördüğüm için artırmadan sonraki ilmek sayımı az ördüm. Şimdi yine bunun tam tersini yapıyoruz. 2 sık iğne bir azaltma örmüştük. 2 sık iğne bir arttırma örüyorum. 4 sık iğne bir azaltma örmüştüm. 4 sık iğne 4 arttırma örmüştüm. 4 sık iğne 4 azaltma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne 4 azaltma yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 2 sık iğne bir azaltma örmüştüm. 2 sık iğne bir arttırma yapıyorum. 1, 2 sık iğne bir arttırma ve 3 sık iğneyi aynen örüyorum. 1, 2, 3. Ve diz kapağımız, şu arttırmalarım şöyle oldu. 1, 2, 3, 4. Şöyle. Tam ayağı ortalamış olduk. Bu şekilde kendimize uyarlayabiliriz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.